TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Şahin Yüceli bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Bizler deyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ediyorum. Hocam konumuz bugün çok önemli. Omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Doktor Şahin Yüceli, Türkiye Hastanesi Beyin Cerrahisi uzmanıyım. Yaklaşık 12 yıldan beri uzman olarak bu işi yapmaktayım. Yani bir yıl öncesinde de doçentliğimizi aldık. Uzun yıllar hem mecburi hizmette hem özel sağlık sektöründe beyin cerrahisi uzmanı olarak çalıştım. Yine şimdi Türkiye Gazetesi Hastanesi bünyesinde mesleğimize devam ediyoruz. Harika. Başarılarınız daim olsun hocam o zaman Teşekkür diyelim. ederim. Sağ olun. Evet hocam, omurga hastalıkları en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Evet. Yani iş kaybına da aslında sebep olan hastalıklardan Evet. bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyebilir miyim? Omurga yapısını tanıtabilir misiniz bize? Nedir omurganın Omurga yapısı? insan vücudunu ayakta tutan en değerli, en önemli organlardan bir tanesi. Tek organ aslında. Omurga kafatasının bittiği yerden kuyruk sokumuna kadar olan devam eden, içerisinde omuriliği korumakla görevli kemik, eklem, kıkırdak ve bağ dokulardan, kas yapılarından oluşan kuvvetli bir organ. Sağlığına da dikkat etmemiz gereken bir organ. Evet. Aslında çok fazla kiloya gelmeyen değil mi hocam? Aslında omurga sağlığımıza çok dikkat etmemiz gereken bir organımız da diyebilirim. Koruduğu yapı itibariyle Evet. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü beyinden gelen bütün sinyallerin devamı olarak düşüneceğiz biz onu. Kafatası, beyin içerisinden gelen bütün sinyaller kafatasını geçtikten sonra devam olarak omurilik tarafından tüm vücudun kontrolü, iç organları, bağırsaklar, akciğer, karaciğer, aklınıza gelen bütün organlar, ekstremiteler, kollar, bacaklar, bütün fonksiyon aslında yukarıdan gelen emirler sayesinde onun himayesinde devam ediyor. Onun için burayı korumak çok önemli. Çok önemli. Üzerine çok fazla yük bindirmemek, özellikle söylediğiniz gibi kilo, bu işin en büyük düşmanlarından bir tanesi. Çünkü bu malzemenin kaldırabileceği bir yük kapasitesi var. Evet. Siz onu aşarsanız malzemenin ömrünü erken zamanda tüketmeye Evet hocam. başlarsınız. Onun için aşırı kilo aldığınız zaman yer çekiminin etkisiyle ağırlık merkezimiz yer değiştirir. Ağırlık merkezi yer değiştirdiği zaman da omurgada istemediğimiz yüklenmeler ortaya çıkar. Bu sefer de bozulmalar, işte disk mesafesi, kıkırdak yapıları dediğimiz o disk mesafeleri bozulur. Faset eklem dediğimiz yerde yüklenmelere bağlı kireçlenmeler ortaya çıkar. Sonra da istemediğimiz o bel fıtığı rahatsızlığı karşımıza çıkıverir. çıkar. Evet, en muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Evet. Toplum olarak hemen hemen hepimizde var hocam neredeyse. Nedir hocam peki bel fıtığı? Omurgayı oluşturan elemanlardan kemik, eklem, kas ve kıkırdak yapısından, kıkırdak yapısının bozulması sonrası kıkırdağın olmaması gereken bir yere doğru hareket edip sinir üzerine bası yapması, sinirin beslenmesini bozması ve bunun sonucunda da ortaya çıkan bir hastalıktır. Evet hocam. Neye sebep olur? Tabii fıtığın çıktığı yere göre değişmekle beraber işte hangi mesafeden çıktı, birkaç mesafeden mi ortaya çıktı, sağdan mı çıktı, soldan mı ortaya çıktı, nispeten daha az olmakla birlikte orta hattan mı ortaya çıktı. Onun çıkış yerine göre de değişik bulgular ortaya çıkarır. Bacakta kuvvetsizlik, güçsüzlük, hissizlik. İlerleyen dönemlerde çok eğer ihmal edilirse küçük ve büyük abdest yapamama, mutlama gibi veya istemediğimiz şekilde bacakta güç kaybıyla bir felç durumunda, kısmi bir felç durumunda ortaya çıktı. Hastalığa ve sonuçlara yol açabilen bir durum. Evet. Peki biz bu belirtileri gördüğümüz zaman mı size gelmeliyiz hocam? Şimdi hemen apar topar her bel ağrısıyla bir hekime gitmenin de çok bir anlamı yok. Çünkü ortalama her insan yaklaşık ömründe 2 ya da 3 kere ciddi bir bel ağrısından muzdarip olacak. Evet. Hekime gidecek kadar olmayacak belki ama bu hastaların her 10 kişiden 3'ü mutlaka bir gün bir beyin cerrahisi veya bir hekim kontrolüne girecekler. Ne zaman bize gelmeleri lazım? Bel ağrısı kronik olarak sebat etmeye başlarsa, ağrıyı bir hafta içerisinde çok fazla düzeltemezse, ağrının süresi 2-3 haftayı bulmaya başlarsa, basit ağrı kesiciler ve istirahatlerle yeterince mevcut klinik durumunu düzeltemezse, iş güç kaybının çok fazla artmaya başladığını hissederse
ve ağrılarının şekil değiştirdiğini görürse o zaman bize gelecek. Bize gelecek. Sadece bel ağrısıyla başlayan bir hasta ilerleyen süreçlerde kalça ve bacağa yayılan ağrılar da ortaya çıkarsa o zaman başka O zaman sinyaller korkmamız veriyor gerekiyor. demektir. Evet. Peki hocam sizin uygulamış olduğunuz tedavi yöntemleri nedir bel fıtıklarında? Bel fıtığın tedavi yöntemleri önce hastanın muayenesiyle alakalı. Evet. Önce ilk bizim için en büyük şey elimizdeki olan silah hastanın muayenesi. Evet. Basit bir muayene. Hastanın ilk muayenesinden sonra eğer şüphelendiğimiz bir bel fıtığı bulgusu varsa hastayı önce bir MR'a yolluyoruz. Bel fıtığı teşhisi koymakta altın standart dediğimiz yöntem MR. MR'da teşhisini koymaya gayret gösteriyoruz. Eğer ki hastanın kliniği sadece basit bir bel ağrısıysa genelde bu tip lumbaji dediğimiz bel ağrıları 3 ila 10 gün arasında kendiliğinden geçen Geçiyor. ağrılardır. Nezle, gripte doktorlu da doktorsuz Evet da hocam. 7 günde bir haftada geçer Evet. ya. Bunlar da o tip hastalıklardan bir tanesi. Onları basit her zaman insanların elinde olan ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle evine yolluyoruz. İstirahat etmelerini istiyoruz. Çok uzun süre değil, kas gücü kaybına da yol açmamak için 3 günden fazla da uzun süreli istirahatler çok fazla önermiyoruz bu hastalarda. Önermiyorsunuz. Ama Biraz bunları- hareket de önemli aslında değil mi hocam baktığımız Tabii. zaman da? İlk başta hastayı hareketsiz bırakıyoruz. Sonrasında sonrasında. hareketlenmesini istiyoruz ki kas kaybına da yol açmayalım hastada. Basit bel ağrılarında yaptığımız uygulama bu. Ama hastanın ağrıları 2 hafta 3 haftayı geçti. Bir ayın sonuna artık uzandı. İstemediğimiz bulgular ortaya çıktı bel fıtığında. Bacak ağrıları olmaya başladı. Günlük hayatını kısıtlayacak, iş güç kaybına yol açacak şekilde ağrılar, uyuşmalar, hissizlikler, kuvvet kayıpları ortaya çıktı. O zaman MR'ın da desteklediği görüntüde, klinikte de örtüşüyorsa o zaman ameliyat öneriyoruz bu hastalara. Eğer ki çok ciddi güç kaybı yok ise, çünkü birinci kural bel fıtığı hastalarında ameliyat indikasyonu nörolojik defisit dediğimiz güç kaybı. Evet hocam. Eğer öyle bir durum ortaya çıkmamış ise hastayı daha konservatif yöntemlerle tedavi ediyoruz. Nedir hocam bunlar? Konservatif tedavi yöntemleri, korse tedavisi, ilaç ve ağrı kesicilerle kas gevşetici hastayı bir miktar tutucu tedavi, fizik tedavi yöntemleri veya faset enjeksiyonu gibi belden ağrının en fazla olduğu yerleri ağrıyı lokasyonunu tam belirleyerek ağrıyı ortadan kaldıracak şekilde lokal ağrı kesici uygulamaları yapıyoruz. Sıcak uygulamaları veriyoruz hastalara. İlaçlarla birlikte tutucu tedavide ne kadar fayda görecek birlikte değerlendiriyoruz. Bir silsile halinde gidiyoruz. Evet. İstirahat, Aşama aşama ilaç, aslında değil mi hocam? korse, fizik tedavi, lokal uygulamalar, bunların hiçbirinden artık fayda görmedik. Cevap ve alamazsak, hasta günlük hayatına dönmekte geç kalıyor. O zaman da diyoruz ki size ameliyat etmemiz Ameliyat. lazım. Artık en son aşamada ameliyat. Tabii, en son cerrahi aşamada uygulama. ameliyat. Peki ameliyat öncesi neler yapıyorsunuz hocam? Nelere dikkat etmesi gerekiyor hasta? Öncesi ve sonrası için. Ameliyat öncesinde hastanın ek problemleri var mı? Öncelikle onları bir Evet. bulmamız gerekiyor. Özellikle ileri yaşlarda kalp akciğer rahatsızlıkları var mı? Bilinen kronik başka şeker hastalığı var mı? Bunların önlemlerini aldıktan sonra anestezi yardımıyla tabii hastayı ameliyata hazırlıyoruz. Evet. Ameliyat sürecine kadar aslında hastanın çok da dikkat edebileceği bir şey yok. Yok. Zaten her şeyi yapmış Evet, geliyor. evet, Hasta evet. olmuş gelmiş. Ondan sonrası nasıl bir ameliyat yapıyoruz? Tercih ettiğimiz ameliyat yöntemi mikro cerrahi. Minimal aslında Minimal değil mi invaziv hocam? mikro cerrahi ile diskektomi ameliyatı yapıyoruz. Çok küçük bir kesiden, yaklaşık 2 santimlik bir kesi içerisinden kuvvetli mikroskoplar altında hastanın kliniğine yol açan, yırtılmış, patlamış, sinir üzerindeki basıyı yaratan fıtığını oradan uzaklaştırıyoruz. Evet hocam. Yaklaşık ortalama yarım saat süren bir ameliyattır. Kapalı olarak yapıyorsunuz Kapalı değil mi mikro hocam? cerrahiyle. Ama mecburen cerrahi giriş yerinden 2 santimlik bir kesi yapmak zorundayız. Ameliyattan sonra yaklaşık ortalama 4 saat içerisinde ayağa kaldırırız. Bir gün hastanede tutmayı tercih ediyoruz. Bir gün. Her cerrahi komplikasyona açık bir şey olduğu için biz de hastanın bir gün gözümüzün önünde kalmasını istiyoruz. Evet. Ertesi günde inşallah şifayla evine göndermiş oluyoruz. Peki hocam ameliyattan sonra tekrarlanan durumlar da olabiliyor mu? Olabilir. Neden kaynaklanıyor hocam? Şimdi bozulmuş olan bir omurga var. Evet. Biz orayı tamir ediyoruz, tedavi ediyoruz ama hiçbir zaman Yaradan'ınki gibi olmuyor bizimki. Öyle bir şansımız yok. Biz sadece ağrıyı, acıyı ve mevcut hastalığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama orada artık defekli, hastalıklı bir yer sonuna kadar kalmış oluyor. Kalmış olan. Hasta bundan sonra ne yapacak? Evet. Kuvvetlenmeye dikkat edecek.
günlük hayat içerisindeki yaşam tarzını bir miktar değiştirecek. Artık o bir bel fıtığı hastası olduğunu unutmayacak. Oturmasına kalkmasına nispeten hiç bu hastalığa yakalanmamış insanlara göre birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani hızlı hareketler yapmayacak aslında, değil mi Ani hocam? aceleci telaşlı hareketler yapmayacak. Yerden bir şey alıp kaldırırken özellikle dizlerine güç vermeye yükü vermeye gayret gösterecek, beline yüklenmeyecek. Spor mutlaka yapacak, hayatın içerisinde olacak. Özellikle yüzme, yürüyüş ve bisiklet bizim için en çok önerdiğimiz sporlardan bir tanesi. Bunlara özen gösterecek. Yani artık çok seviyorum ben ama gideyim halı saha maçı yapayım demeyecek. Daha. Yani daha onu yormayacak, daha hızlı hareket etmeyecek. Tabii kendini devam korumacak. edecek. Evet. Tamamen hayatın içerisinden kopmasını gerektiren bir hastalık değildir. Aslında konforu da yüksek ameliyat sonuçları elde ettiğimiz hastalardır. Çok hızlı çünkü hayata dönerler. Çünkü onu neredeyse ağlatacak kadar bir ağrıyla gelir. Bir saat sonra ameliyattan çıktıktan sonra anasından yeni doğmuş gibi tekrardan anesteziden normal uyanır. sosyal yaşantısına dönebilir. Tabii. İlk 15 gün evinde istirahat etmesini istiyoruz. Hastaların ilk 15 gün kendine çok dikkat edecekler. Hemen yara iyileşmesi dışarıdan gelişir ama içeriden yaranın da toparlanması için özellikle ilk 2 aylık dönemde kendilerine özen gösterecekler. Ki erken dönem nükslerinden kendilerini korusunlar. Evet hocam. Hocam şunu da sormak istiyorum. Pandemi çok böyle zorlu bir süreçten geçtik. Pandemi yaşıyoruz 2 seneden beri. Pandemiyle gelen farklı hastalıklar oldu mu size? Oldu. Nedir hocam? Uzun süreli hareketsizliğin hepimizin üzerinde yarattığı bir takım sonuçlar var. Yani bedenlerimiz de değişti. Ama özellikle ileri yaş grubunda ve kadınlarda gördüğümüz bazı hastalık grupları nispeten artmaya başladı. Nedir hocam? Özellikle osteoporotik kırıklar dediğimiz omurga kırıkları bu dönemden sonra nispeten arttı. Kadınların maalesef şanssızlık olarak işte menopozdan sonra kemik erimeleri hızlanırlar. Evet, maalesef. Kemik erimesini önlemenin en iyi yollarından bir tanesi hareket. Kemik yapım yıkımını dengeleyebilmek için kişinin mutlaka hareket etmesi gerekiyor. Şimdi pandemi döneminde maalesef hocam hiçbirimiz yapamadık. Hiçbirimiz yapamadık. Evlerimize hapsolmuş vaziyetteydik. Bu Kilo hareketsizlik artışı da olmaya başladı hem kilo bununla artışı birlikte. hem kas kaybına sebep oldu hem de eklemli kemiklerin kendini yenileyememesinden dolayı bir güç kaybı oldu kemik yapıda. O zaman ne oluyor? Bu şeylerden sonra, pandemiden sonra insanlar bu sefer çok hızlı hareketlenmeye başladılar. Bir anda. Hem kas ve kemik kaybına uğradı hem de hızlı hareket etme sürecine girdi. Bu sefer de istemediğimiz kendiliğinden çökme kırıkları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kadınlarda. Kadınlarda, osteoporoz yaşayan yani kemik erimesi olan kadınlarda. Peki bundan sonraki süreç nasıl işledi hocam? Nasıl tedavi ettiniz bu süreçte? Şimdi çok ciddi omurilik kanalına bası yapmış, büyük patlamış kırıklar oluşursa bunlarda o zaman açık cerrahi yöntemleri tercih ediyoruz. Omurilik kanalının içerisindeki basıyı ortadan kaldırıp omurgayı sağlama alacak vidalama yöntemleri ve kemik çimento yöntemleri. Ancak basit kemik osteoporotik kırıklarında tercih ettiğimiz yöntem öncelikle korse ve ağrı kesici tedavileriyle hastayı bir stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Bu dönem içerisinde hastanın kırığının daha fazla ilerlememesi için diyalog da kurarak hastaya önerdiğimiz şey vertebroplasti ve kifoplasti dediğimiz yöntemler. Nedir hocam? Nedir bunlar? Hastayı ameliyathane ortamında, skopi dediğimiz cihaz altında, özel masasında, lokal anestezi ve sedasyon altında kalın bir iğneyle omurganın içerisine giriyoruz görerek. Kırık olan omurganın içerisine yapay kemik çimento sıkıyoruz. Ki hem omurgayı kuvvetlendirelim hem ağrıyı ortadan kaldıralım diye. Yüz güldürücü bir yöntemdir. Hastayı bir gün hastanede tutmakta yine fayda vardır bunlarda. Dramatik olarak çok hızlı ayağa kalkarlar bu hastalar ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönerler. Evet, yani iyileşme süreci de aslında çok kısa değil mi hocam? Pandeminin bize hediye ettiği hastalardan bir tanesi de bu. Halen de devam ediyor değil mi hocam? Eder. Çünkü artık o kemik erime süreci ilerleme safhasına gelmişse 3 günde 5 günde düzelecek bir şey değil. Ama hocam yapmış olduğunuz tedavi uygulama çok mükemmel bir uygulama diyebiliriz. Tabii. Yani eskiye baktığımız zaman eskiden biliyorsunuz açık ameliyatlar, şimdi her şey çok gelişti, teknoloji gelişti. İyileşme süreci de azalıyor bu durumda değil mi? Hem iş güç kaybının önüne geçmiş oluyorsunuz. Evde acı çeken bir insan yok bir kere. Tüm çevresine olumsuz bir etkisi olur böyle bir insanın. Hem hasta acı çeker hem yakınları muzdarip olur bu durumdan. Onun için hastalıktan hızlı dönüşlerde ev ortamında da aile ortamında da daha mutlu insanlar görürüz. Evet. Hocam evet bel fıtıklarından bahsettik ama dilerseniz birazcık da boyun fıtıklarından bahsedelim. Boyun fıtığı nedir hocam? Neden kaynaklanır? Boyun fıtığı da yine aynı bel fıtığındaki mekanizmalarla ortaya çıkan şeylerdir. O da yine başın hemen bittiği yerden, kafatasının bittiği yerden sırt omurgalarına bağlandığı yerde 7 tane omurganın birbirine dizilmiş. Aralarında yine disk mesafeleri, disklerin olduğu, kıkırdak yapıların olduğu,
kemik, eklem ve bağ dokusundan oluşan bir yapı. Evet. Bu boyun fıtıkları neden ortaya çıkarlar? Yine bunların da ana temelinde yatan şey yanlış hareket, tekrarlayıcı uzun süre yanlış hareketin devam etmesi, kas kuvvetsizliğinin olması ve bazen de insana anasından babasından genetik Kalan miras. genetik, evet genetik hocam. miras. Bunlar en büyük sebepleri. Evet. Ama en çok olan şey kötü kullanmaktan ve uzun süreli tekrarlayıcı kötü kullanmaktan ortaya çıkar. Peki biz boyun fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız hocam? Onu anlarsınız. Anlar mıyız? Ve işte bel fıtığında olduğu gibi boyun Aynen. fıtığında da her boyun ağrısı da boyun fıtığı değildir. Değildir. Boyun fıtığı ağrıları nispeten biraz daha şiddetli ağrılardır. Özellikle boyundan kola yayılan ağrılar, sırt bölgesine yayılan ağrılar, omuz altına yayılan ağrılar, ellerde ağrı, uyuşma, keçeleşme, hissizlikle ortaya çıkan ağrılar boyun fıtığının büyük habercisidir. Basit servikalci dediğimiz boyun ağrılarından ayrıcı özelliği, en büyük özelliği kola vurmasıdır. Kola vurması. Tabii. Kola vurması ve kürek altında ciddi sırt ağrılarıyla kendisini göstermesidir. Zaten o ağrı sizi bulursa sizin Yani başka... bilin ki eyvah eyvah. Tabii. Bulmasın tabii O ki size inşallah da kendisini hocam. gösterir zaten benim adım Evet. bu diye. Peki hocam tedavi yöntemleriniz nelerdir? Boyun fıtığında yine bel fıtığında olduğu gibi öncelikle Hı hı. tutucu tedaviler. İlaç, istirahat, boyunluk, sonrasında fizik tedavi yöntemleri, sıcak uygulamaları, bazen ilerleyen dönemlerinde tens uygulamalarıyla beraber kasları kuvvetlendirmeyi tercih ediyoruz. Ancak burada da nörolojik defisit dediğimiz durum ortaya çıkarsa, kolda elde güç kaybıyla beraber gelirse hasta ve günlük hayatını hiç artık çekinmeyecek hale getiren şiddetli ağrıları olursa işte o zaman onları ameliyat ediyoruz. Ameliyat ediyorsunuz. Aynı bel fıtığında olduğu gibi değil mi hocam? Mikro cerrahi, boynun ön kısmından yapıyoruz boyun fıtığı ameliyatlarını. Boynun ön kısmından yaklaşık 2 santimlik bir kesiyle giriyoruz onda da. Hastanın yatış süresi yine bir gündür. Bir gün. Bir gündür. Hasta yine 3-4 saat sonra ameliyattan sonra ayağa kalkar. Gezer, dolaşır. Televizyonu izler, Herhangi bir oturur. boyunluk takıyor mu hocam? İlaç Ameliyat kullanmaz. sonrası kısa süreli de olsa bir boyunluk tedavisi Takıyorsunuz. veriyoruz bu hastalara. Özellikle ameliyattan sonraki ilk bir hafta 10 günlük süre içerisinde bunu kullanmalarını istiyoruz ki hasta da aslında ameliyat olduğunu unutmasın. Ani telaşlar, hareketlerden kendisini Kaçınsın. korusun diye. Evet. Peki hocam faset eklem blokajı nedir? Faset eklem blokajı özellikle omurgadaki omurgamızı oluşturan omur dediğimiz ana gövdedeki kemik yapı, aradaki kıkırdak ve bu omurları birbirine bağlayan eklemler Evet. var. Bunlara biz faset eklemler diyoruz. Şimdi burada bir bozukluk ortaya çıktığında kas gruplarından, fıtık keselerinden, kemik yapılardan, kemiğin hastalıklarından yük en çok bu eklemlerin üzerine biner. Bunların üzerine yük bindiği zaman bu eklemlerde dejenerasyon ortaya çıkar. Evet. Arkasında kireçlenme dediğimiz durumlar ortaya çıkar. Buralar bir zaman sonra ağrı kaynağı olur. Bu ağrı kaynağını ortadan kaldırmak için, hızlıca ortadan kaldırmak için, hastayı uzun süre ilaç tedavilerinden kurtarmak için uyguladığımız bir yöntem. Şöyle düşünmek lazım. Bu örneği söylüyorum. Bir yeri bataklığı kurutmak için bataklığın içerisinde çok yoğun bir Evet hocam. sıkmak lazım. Orayı kurutacak ilaçlar bilmem neler. Bazen ağız yoluyla veya enjeksiyon yoluyla aldığımız ilaçlar tüm vücudu ilgilendiren ilaçlar. Ama biz tüm vücutla ilgili bir şey istemiyoruz. Sadece lokal sıkıntının olduğu yere girip oraya ilaç vermek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Skopi cihazı altında, özel masanın üstünde kısa süren bir işlemdir. Yaklaşık 5-10 dakika süren bir işlemdir bu. Hazırlıktan sonra tabii bizim uyguladığımız dönem. Bir 10 dakikalık süre içerisinde skopi cihazı altında ince iğnelerle beraber o eklemin içerisine girerek oraya steroid, kortizolle beraber bir miktar lokal anestezi veriyoruz. Evet hocam. Oradaki ödemin enflamasyonun ortadan kalkmasına yardım ediyoruz. Evet. Bu hastaları hastanede 1,5-2 saat civarında işlemden sonra tutuyoruz. O günü evde istirahat ederek geçirmelerini istiyoruz. İşlemden sonra da kullanacakları bir haftalık bir ilaç tedavisiyle hastaları tedavi ediyoruz. Evet. Peki hocam en sık kimlerde görülüyor? Faset Evet, ağrıları. faset ağrıları. Uzun süre oturan insanlarda, Hareketsiz masa başında olanlarda. çalışanlarda, hareketsiz olan insanlarda, eskiden bir omurga rahatsızlığı geçirmiş insanlarda, bir bel fıtığı oldu, Evet. iyileşti, çok da ciddi problemler yaşamadı ama sonrasında orada bir dejenerasyon süreci başladı. Evet. Bu süreç belli bir zaman sonra o eklemlerin bozulmasına sebep oluyor. En çok gördüğümüz şeyler vücudunu güçlendirmeden ani telaşlı işleri çok yapanlar. Oturarak çalışmak zorunda kalanlar, masa başında çalışanlar ve hareketsiz olanlar. Hareketsiz en çok olanlar. bunlarda görüyoruz faset Evet. problemlerini. Aslında bir nevi hocam baktığımız zaman da omurga sağlığımız için egzersiz çok önemli değil mi?
Olmazsa olmaz. Olmazsa yani olmaz. Aha. bir hasta bu hastalığa yakalandıktan sonra ister ameliyat olmuş olan hasta olsun, ister hiç ameliyat olmamış olan hasta olsun, mutlaka omurga yapısını değiştiremeyeceğimiz için, yaratılış özelliğinden dolayı elimizdeki tek silahımız etrafındaki kas gruplarını kuvvetlendirmek. Ki o gövdeyi bir korunaklı yapı halinde tutabilelim. Bunu da yapabileceğimiz tek şey düzgün ve düzenli egzersiz ve spor yapmak. Evet. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Genelde sinir sıkışması olur ellerde. Hı hı. Genelde boyun fıtığıyla da çok fazla karıştırılır Özellikle diyebiliriz. kadınlarda. Evet. Nedir hocam? Sizin Neden de kaynaklanır? şanssızlığınız. Her şey kadınlarda hocam ama olmaz Ama ki. işiniz Evet. çok, yani bizim gibi değil. Yani bütün evin yükü de sizlerin üzerinde Evet. oluyor tabii haliyle. Boyun fıtığı kadınlarda nispeten sinir sıkışması kadınlarda nispeten özellikle boyun fıtığıyla da birlikte görülme ihtimali yüksektir. Yüksek. Genelde iki elde ortaya çıkar. Özellikle çevirme, silme, sıkma o tip işleri çok yapan, tekrarlayıcı hareketleri çok yapan işlerde ortaya çıkar. Koltuk altına kadar vuran ağrılar yapar. El bileğinden geçen bir sinir var. Ta yukarıya kadar gelir bu. Buranın üzerinde bir bant var. Bu bant sertleştiği zaman siniri burada sıkıştırır, beslenmesini bozar. Gece uyandıran ağrılarla kendini gösterir. Evet. Uyanırsınız gece, sallarsınız ellerinizi. Elleriniz. Bu elleri Eyvah koyacak yer bulamazsınız. Ondan sonra der ki özellikle avuç içerisinde baş parmak tarafındaki iç kısımda erimeler ortaya çıkar. Eğer bu erimeler de kendini göstermişse hastalık ilerliyor demektir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yine basit bir ameliyattır. Şöyle avuç içerisinden küçük bir kesiyle beraber siniri sıkıştırmış olan bantı buradan kesiyoruz. Sinire nefes aldırıyoruz, rahatlatıyoruz. İşlemden sonra, işlem yaklaşık 10-15 dakika civarında süren bir işlemdir. İşlemden sonra hastanın hastanede kalması gerekmez. 10 ile 15. günler arasında dikişler alınır. O süre içerisinde çok fazla elini kullanmasını istemeyiz. İyileşme süreci hızlı bir dönem. Hızlı bir dönem. Peki tekrarlar mı hocam? Tekrarlama ihtimali karpal tünel iyi yapılmış karpal tünel cerrahisinden sonra çok düşüktür. Ama Teknik olarak da aslında tabii, bu çok tabii, önemli. Evet, aynen öyle. Ama tekrarlama oranı çok düşük bir hastalıktır. Fakat hasta bu işlemden sonra yine onu yaratan sebeplere olduğu gibi devam ederse yine burada tekrarlamasa dahi yani o bantın tekrar bir araya gelme ihtimali çok yok ama başka iyileşme dokuları oraya fazlaca sarabilir ve yine sıkışıklığa yol açabilir. Evet. Birazcık hastanın şeyden sonra bu tip Dikkat ameliyatlardan etmesi sonra gerekiyor. Aslında hayat hem tarzını bel biraz fıtığı, değiştirmesi hem gerekiyor. boyun fıtığı ve bununla Tabii. diğer hastalıklar için hocam tamamen aslında kendimizin doktoru olmalıyız bir nevi de, Biraz, değil mi? tabii. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Rica Vermiş ediyorum, ben olduğunuz değerli teşekkür bilgilerden dolayı ağzınıza sağlık, Teşekkür ayağınıza ediyorum, sağlık. sağ olun. Son olarak izleyenlerimize omurga sağlığımızı korumak adına neler söylemek istersiniz? Hareket etsinler. Bol bol hareket Bol diyorsunuz. hareket etsinler. Hayatın yükünün hepsini sırtının üstüne almaya çalışmasınlar. Evet. Biraz kendilerini korusunlar. Evet. Teşekkür ederiz Rica hocam. ederim. Evet sevgili izleyiciler, Şahin Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.